2025 Temmuz başında 10 kişilik bir ekiple Moğolistan'a doğru yola çıktık. Ucuz Çin malı motosikletler kiralayacak, bir hafta boyunca bozkırları arşınlayacaktık. 9 saatlik bir uçuştan sonra sabahın ilk ışıklarıyla Ulanbator'daki Cengiz Han Havalimanı'na indik. Bizi otelimize götürecek araçlar çoktan bizi bekliyordu. İlginç olan şu ki ülkedeki araçların çoğu Japonya'dan ikinci el ithal edilmiş. Yani trafik bizdeki gibi sağdan akıyor ama direksiyonlar sol yerine sağda. Bu tabi sollamalarda falan bayağı büyük problem oluyor ama buranın insanları alışmış gibi. Motosikletleri ikinci gün alacağımız için ilk gün önce biraz dinlenip sonra da birkaç ufak tefek turistik gezi yapmaya karar verdik. Sabahın ilk ışıklarıyla otel odalarına yerleşip öğlen 11'e doğru buluşmak üzere dağıldık. Uyandıktan sonra ilk işimiz sim kart ve bazı ufak tefek eksiklikleri halletmek oldu. Ardından Moğolistan'ın en ünlü simgesine Cengiz Han heykeline doğru yola çıktık. Ulanbator'dan yaklaşık bir saatlik bir araba yolculuğuyla Bozkır'ın ortasında devasa heykelin yanına vardık. Heykelin içi müze olarak düzenlenmiş. Moğol tarihine ve kültürüne dair eserler yer alıyor. Bu oturan Cengiz Han heykeli tasvir edilme şekliyle bayağı etkileyici. Görünce insan o otoriteyi hissediyor. Başkente döndüğümüzde de bu heykelin devasa bir replikasıyla şehir meydanında karşılaştık. Yine böyle Çin'deki toprak askerleri anımsatacak bazı heykeller de gördük. Özellikle kemiklerle oynanan bu oyun dikkatimi çekti. Anadolu'da oynanan aşık oyununa çok benziyor. O da küçükbaş hayvanların kıkırdak kemikleriyle mi, ayak kemikleriyle mi ne oynanıyor. Bu da öyle. Aynı oyunu Kazakistan'da da oynandığını görmüştüm daha önceden. İsmi alacalı kurbağa anlamına gelen bir kelimeymiş bu oyunun Moğolca'da. Biraz araştırdım sonradan nasıl oynanıyor, benziyor mu diye. Çok birebir aynı değil ama benzer yönleri var. Heykelin atının başına çıkmak da mümkün. Buraya çıkmaktan ziyade buraya çıkan insanlarla heykelin büyüklüğü arasındaki fark çok daha çarpıcı görünüyor. İnsanlar minicik, heykel devasa bir dağ gibi duruyor. Dönüş yolunda Tonyukuk yazıtlarını da görmek istedik. Tam yol üzerinde. Ama ne yazık ki ziyaretler o dönemde kapalıydı. Yeni bir müze inşaatı vardı. Biraz hayal kırıklığı olsa da nasılsa ileride Orhun yazıtlarını göreceğiz diyerek moralimizi bozmadık. Ayrıca daha ilk günden Moğolistan'da da havanın ne kadar hızlı değişebileceğini görmüş olduk. Çünkü biraz önceki Cengiz Han heykeliyle buranın arasında neredeyse 20 dakika 30 dakika falan var. Ve birdenbire kum fırtınası çıktı. Akşam şehre döndüğümüzde güzel bir yemek ve ilk kımız deneyiminin ardından günü kapattık. Motosiklet kiralama alanındayız. Hocam. Evet. Bugün önemli imzalar atılıyor herkes için. Herkese hayırlı olsun. Motosikletleri çalıştırır çalıştırmaz vidalar, somunlar dökülmeye başladı. Kiminin sinyali çalışmıyor, kiminin her yerinden farklı bir ses geliyor. O an bu yolculukta asıl macera yollar değil motorların kendisi olacak diye düşündüm. İlk bozulan motor da benimki oldu. Çok dert ettiğimi söyleyemem açıkçası. Şaşırtıcı şekilde ne kadar hırpalarsak hırpalayalım bu makineler bizi maceranın sonuna kadar bir şekilde taşıdı. Kısa sürede Ulanbator'un çevre yoluna çıkıp şehirden uzaklaştık. Asfaltta ilerlerken benim motor marş almamaya başladı. Kickstart olduğu için, ayak marşı olduğu için idare ettim. Herhangi bir sorun olmadı. Bir sonraki günde arazide sürmeye başlayınca kendi kendine düzeldi zaten. Bugün çoğunlukla asfalttaydık. Yolun son 20-30 kilometresi toprak. Hedefimiz ise Ugi Gölü'ydü. Yol üzerinde denk geldiğimiz bir dinlenme tesisi belki de bütün yolculuğun en konforlusu çıktı. İlk defa görünce bütün yol böyle sanıp herhalde bundan sonra her durduğumuzda Ice Americano içeceğiz diye düşündüm. Ama tabii ki öyle olmadı.
Hazır mıyız? Hazırız. Asfaltı bırakıp toprak yollara girince işin tadı daha da değişti. Hem coğrafya hem motorlara alışmaya çalıştığımızdan biraz temkinli sürdük ama fırsat buldukça böyle cesur deneysel çalışmalar yapıyorduk. Bulutlar da çok ilgi çekiciydi. Burada bulutlar çok uzaktan görünüyor ve ufuk çizgisinden ne kadar yukarıda olduğunu kestiremiyorsunuz. Bu ikisi birleşince uzaklık ve büyüklük hesabı yapamıyorsunuz kafanızda. Bu da farklı, tarifi zor bir his uyandırıyor. Bunu birbirimize bulutlar Photoshop'la yapılmış gibi olarak anlatabildik. Aslında internette bununla ilgili birkaç video daha var. Yol kenarında bizdeki hayret çeşmeleri misali bu tip noktalara bolca denk geldik. Bir tip kutsal alan gibi bir şey galiba. Gün sonunda planımız kendi çadırlarımızda kamp yapmaktı. Kamp yapacağımız alana geldiğimizde yağmur da bir yandan yağmaya başladı. Moğolistan'da hava çok hızlı değişebiliyor. Gerçekten gün içerisinde 2-3 farklı mevsimi yaşayabiliyorsunuz. Hızlıca birkaç çadır kurup yağmurun dinmesini bekledik. Birinci gün kamp yeri. Yağmur yağıyor ve benim motorum böyle. Bunun altında ıslanıyor. Kendimi kurtardım ama onu kurtaramadım. Hakikaten öyle. Canım yanıyor yani. Akşam gün batışı ayrı güzeldi bulunduğumuz yerde. Gece ise bambaşka bir manzara açıldı. Ayın olmadığı bir geceye denk gelince gökyüzü yıldızlarla öylesine doluydu ki nereye baksanız binlerce ışık parlıyordu. Memnun musunuz halinizden? Afiyet olsun. Hocam elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar imkanlar dahilinde şeyler yapıyoruz. Çadırda uyandım. Manzarayı merak ettim. Bakalım bugün neye uyandık? Sabah göl kenarındaki kampımızı toplayıp tamamen toprak yollardan Orhun yazıtlarına doğru sürmeye başladık. Artık motorlara ve birbirimize biraz daha alıştığımız için hızımızı ufak ufak arttırmaya başladık.
Yazıtlara yaklaşırken bol çukurlarla dolu bir asfalt yol çıktı karşımıza. Normalde Tika'nın yaptığı düzgün bir yol var. Ama biz ters taraftan geldiğimiz için o yola ancak yazıtları ziyaret ettikten sonra girebildik. Orhun Yazıtları Müzesi'nin içerisinde çok fazla video ve fotoğraf çektiğimiz söylenemez. Yazıtlardan sonra Türkiye'nin Tika'nın yaptığı yolda ilerlemeye başladık. Bu yolda ilerlerken ilk lastiğimiz patladı. Arkamızdan gelen ve eşyalarımızı taşıyan aracın şoförü aynı zamanda motosikletleri kiraladığımız yerinde motosiklet ustası. Öğle yemeğini yol üstünde bir kasabada hallettik. Ardından hava bir anda değişti. Yağmur, fırtına, dolu derken sırılsıklam olduk. Planladığımız yere ulaşamayacağımızı anlayınca rotayı biraz değiştirdik ve Senker adında küçük bir kasabada geceyi geçirmek için Moğol çadırlarında yani gerlerde kaldık. Üçüncü gün. Varacağımız yere varamadık. Yol üstünde 50 kilometre bir fırtınanın altında sürdükten sonra buraya girdik. Bu tesise yerleşir yerleşmez güneş tekrar açtı. Keyfimiz yerine geldi hemen. Sonrasında akşam yemeğini yine aynı yerde yiyip Moğolistan-Türkiye amatör milli voleybol maçını izledik. Maalesef kupayı ülkemize getiremedik. Gece kaldığımız yerde yastıklar epey ilginçti. İncecik içi mercimeğe benzer bir şeyle doldurulmuştu. Ben de kendi boyun yastığımı üzerine koyup bir karma yastık yaptım. Moğolistan'da genel olarak yastıklar ince ama bu kadar incesine bir daha hiç rastlamadım. Moğolistan'ın içlerine doğru ilerledikçe Moğolistan'dan beklediğim şeyi bulmaya başladım. Uçsuz bucaksız bir arazi, motosiklet sürmek için adeta sonsuz bir cennet. Bütün yeşillikler sanki taşlardan arındırılmış gibi tertemizdi. Offroad yaparken tek dikkat etmeniz gereken şeyler arada bir çıkan çukurlar. Böyle bir zeminde istediğiniz herhangi bir tarafa, herhangi bir yöne motosiklet sürebilince İnsan bir yerden sonra gerçekten kanatları varmış gibi hissediyor. Abi bu neydi ya? Bu neydi ya?
Gün içerisinde farklı irili ufaklı sulardan geçiyorduk ama bu çoğundan daha büyüktü. Daha doğrusu biz çok daha büyük bekliyorduk. Fakat bu sene yaz mevsimi biraz daha normalden kurak geçmiş. Bu sebeple ırmak görece daha uysaldı. Irmağın 2 kolu vardı. İlkini motorlar elimizde yürüyerek geçtik. Ama sonradan bu yıl yağışın az olduğunu fark edince ikinci kolundan motorla geçmeye karar verdik ve motorların üzerinde geçtik. Arkamızdan gelen ikmal aracı da aynı yerden geçerek yine rüştünü ispat etti. Karşıya geçer geçmez bir ağacın altında kısa bir mola verdik. Çok yorulmamıştık ama sanırım üzerimize bir dikkatsizlik çöktü. Birkaç kilometre sonra 3 arkadaşımız ardı ardına ufak kazalar yaptı. Neyse ki düşük hızda olduğumuz için kimse ciddi bir şey yaşamadı. Bir yandan da yağmur yağmaya başladığı için zemin yer yer çamur. Bu da bizi bayağı zorladı. Bu zorlu zeminde birkaç saat sürdük. Artık alıştığımız bir düzen oluşmuştu yavaş yavaş. Sabah güneşli, öğleden sonra gök gürültülü fırtına ve sonunda muhteşem bir gün batımı. Nitekim öğlen kıyamet gibi yağdı ama sonra başka bir vadiye geçtiğimizde güneş yeniden yüzünü gösterdi. Ve işte orası. Moğolistan'dan beklediğim her şey tam olarak karşımdaydı. Ucu bucağı olmayan bir vadi, çevresini saran ormanlar, çiçeklerle dolu çayırlar, atlar, ırmaklar, bir de hesapta olmayan sinekler. Bir saat daha bu manzaranın içinde sürdükten sonra önümüzdeki 2 geceyi geçireceğimiz yere vardık. Vadinin sonunda termal suların çıktığı küçük bir köydeki işletmeye yerleştik. Bu vadinin içinde kafanızı hangi yöne çevirirseniz çevirin ayrı bir güzellik var. Hayvanlar, çayırlar, gökyüzü. Yorucu bir günün ardından hepimiz kendimizi sonsuz bu çayırın ortasındaki küçük termal bir havuza bıraktık. Gün muhteşem bir gün batımıyla sona erdi. Türkiye'den yola çıkışımızın üzerinden bir hafta geçti ve biz o gün bugündür yollardayız. Bir önceki gün yaptığımız uzun offroad sürüşünden sonra başta fark etmemiş olsak da hepimiz epeyce yorulduk. Gece kaldığımız yerde bir gece daha konaklayacağız. Bugün planda motosiklete binmek yok. Fakat ben öğleden sonra sıkılıp biraz sağa sola sürdüm. Arada bir daha ata binmeyi denedik. Ben beceremedim. O beceremeyen atın üstünde dönüp duran benim.
Burası Moğolistan'daki yol mantığını çok iyi anlatıyor. Arazide engebe ve taşlar olmadığı için vadilerin ortasından, kenarlarından insanlar arabayla gide gele lastik izleriyle yol yapıyor. Fakat bir süre sonra izler çok derinleştiği için onun bir yanından aynı şeye devam ediyorlar. Böyle yan yana 10-15 çizgi görebilirsiniz. İzler zamanla silinip araziye karışıyor. Moğolistan otobanı da bu şekilde. Altıncı gün yolculuğun en destansı günlerinden biriydi. Hem bizi epey zorladı hem de unutulmaz manzaralar sundu. Bir günlük molanın ardından hem mental hem de fiziksel olarak toparlamış bir şekilde yola çıktık. Yolun ilk kısmı öylesine güzeldi ki adeta Yüzüklerin Efendisi'ndeki Hobbit köylerinden fırlamış gibiydi. Burası bilinen bir rota olmalı ki bisikletleriyle ya da 4x4 araçlarıyla gezen çoğu Çinli olan birçok turistle karşılaştık. Derken ekipteki motorlardan biri teklemeye başladı. Durunca fark ettik ki benzin kapağı kapansa da içeriye su alıyor. Bir önceki gün yağan yağmurda deposuna su sızmış. Depoyu tamamen boşaltıp araçtaki yedek benzinden koyduk. Bu çözüm bizi bir süre idare etti ama gün sonunda motor artık hiç çalışamaz hale geldi. Böyle aksilikler yolculuğun bir parçası. Neyse ki ağaçlık gölgeli bir vadide kalmıştık. Kimse şikayet etmedi. Sorun geçici olarak çözüldükten sonra yolumuza devam ettik. Burada da tabii Moğol şoförümüzün gerçekten iyi bir motor ustası olduğunu öğrendik. Karbüratöre kadar her yerdeki benzini boşaltmayı başardı. Adını da defalarca sordum ama biraz söylenmesi değişik bir adı vardı. Söyleyemiyorum artık. Kusura bakmayın. Motor tamir edildikten sonra önümüzde dik bir etap vardı. Özellikle bir rampası tutuş yönünden, zemin yönünden de biraz sıkıntılıydı. Ve motorlar güçsüz, rampa dik olduğu için çok böyle hızımızı yavaşlatma imkanımız da yoktu. Belli bir devirde çıkmalıydık. Rampanın sonuna doğru zemin pudra gibi bir toz tabakasıyla örtülmüştü. Kaçınılmaz olarak ufak tefek düşüşler yaşandı ama çok şükür ciddi bir şey olmadı. Tepeyi açtıktan sonra hepimizin ismini önceden duyduğu Orhun Nehri göründü. Yavaş yavaş Orhun Vadisi'ne inmeye başladık. Başlarında da çoban falan yok. Öyle takılıyorlar. Mesela oraya akşam geliyor topluyor adam. Motorla topluyorlar. Çobanlığı motorla yapıyorlar. O yüzden motor sesine çok böyle şeyler. Motor sesini duydularında hemen kaçıyorlar. Hemen bir tepki veriyorlar. Özellikle ara gaz verdiğinde. Orhun Nehri'nin Orhun Nehri'ndeki köprünün üstündeyiz. Gösterebilirsen tabelayı da göstereceğim. Öğlen yemeğini Orhun Nehri'nin kenarında bir piknikle hallettik. Sonra yola devam ettiğimizde bazı yeni yol yapım çalışmalarına denk geldik ve bu sırada bir lastik daha patladı. Bu da bize 40 dakikaya mal oldu. Bu da o sırada biz.
Orhun Irmağı'nın oluşturduğu vadiler gerçekten büyüleyici. Yeşilin tonu, yoğunluğu, vadi boyunca uzanan manzaralar. Orhun Vadisi'nin bir bölümü aynı zamanda Ulusal Park. Yani Orhun Vadisi Ulusal Parkı. Videonun bu kısımlarında da bu Ulusal Park'ın içinde sürmeye başladık artık. Burada manzaralar her şeyi unutturacak bir güzelliğe büründü. Adeta mistik bir hava var. Keşke fotoğrafçı olsaydım ve size buraları hissettirecek fotoğraflar çekebilseydim. Şimdi o vadide çektiğim bu videolara, fotoğraflara bakıyorum. Yani izleyenlere o hissi vermekten çok uzak. Abi ne yapıyoruz? Vadide vakit geçirmek isterdik ama gün içinde yaşanan aksaklıklar yüzünden vaktimiz biraz daraldı. Çok fazla video ve fotoğraf çekemedim ve tempolu bir şekilde en yakın kasaba olan Harhorin'e kadar sürdük. Vadinin Harhorin tarafındaki son noktasında gündüz deposuna su karışan motosiklet artık tamamen pes etti. Neyse ki kasabayı gören bir tepenin üzerinde oldu bu. Motoru biraz yokuş aşağı saldık. Biraz da diğer motorlarla çekerek otele kadar götürdük. Akşam olduğunda da usta motora bir el attı. Ertesi gün motor tamamen düzelmiş haldeydi. Geceyi Harhorin'de yol kenarında bir otelde geçirdik. Otelin tam karşısında bölgenin en eski ve en büyük manastırı vardı. Sabah hızlıca bu manastırı gezdikten sonra başkente dönüş yoluna çıktık. Bu yolculuk 2 gün sürecekti ve çoğunlukla asfaltın üzerindeydi. Yol üzerinde Mini Gobi denilen bir yerde mola verdik. Burası adeta minyatür bir çöl gibi. Turistler deveye biniyor, 4 çeker araçlarla üzerinde geziyorlar falan. Biz de kum havuzuna bırakılmış çocuklar gibi motorla hoplayıp zıplamaya başladık. Şu aşırı mutlu olan da benim. Akşam başkente birkaç saatlik mesafede kamp kurduk. Son kez ateşin başında oturduk ve sohbet ettik. Sabahleyin başkente doğru motosikletlerimizi son kez çalıştırdık.